Merhaba sevgili terazi, yükselen burcu terazi olan dostlar. Evet, Mayıs ayı burç yorumlarınıza hoş geldiniz. Öncelikle lütfen yükselen burcunuz terazi ise, daha sonra güneş öz burcunuz, daha sonra ay burcunuz veya haritanıza çok fazla terazi burcunda yerleşiminiz varsa bu sıralamayla dinleyin. Sevgili teraziler, evet önemli bir ay Mayıs ayı. Ve Mayıs ayında hemen 5 Mayıs'ta bir tutulma yaşayacağız yine. Bu tutulma geçen ay yaşadığımız 29 derece Koç burcundaki yeni ayın devamı olacak. Sizi önemli ölçüde etkilemiş olabilir, özellikle ilişkiler bakımından. Şimdi 5 Mayıs'taki tutulma ise başka bir evreyi çalıştıracak. Aslında geçtiğimiz 2 yılı belki uzun vadede de 18 yıllık bir döngüyü tamamlamak üzere çalışacaktır. Evet, bu tutulma uzun süreceği için etkileri de uzun sürecektir. Mayıs ayı içerisinde çokça açı olduğu için finansal konular, özellikle para evinizde, çünkü bu tutulma gerçekleşiyor. Birçok gelişme bekleyebilirsiniz. Şimdi 5 Mayıs ve civarı kazançlarınız, kariyer, işle ilgili konular, ki öncelikle dediğim gibi yükselenden başlayın izlemeye, dinlemeye. Eğer yükseleniz terazi ise Mars şu anda kariyer evinizde, para evinizde bir tutulma. Aslında burası bence faydalı çalışacaktır. Beklediğiniz bir takım gelir düzeyinizi etkileyecek gelişmeler olabilir. Yatırım yapma, para biriktirme anlamında mesela çalışacağını düşünüyorum. Yönetici gezegeniniz tam bu tutulma esnasında size destek veren bir pozisyonda, bakın İkizler Burcu'nda. Dolayısıyla da bir ticari yatırım olabilir, bir mahkeme veya hukuki bir sürecin sonuçlanması olabilir. Buralardan beklediğiniz bir takım gelişmeler de olabilir, ama en çok kariyer ve iş planları ile ilgili olacağını söyleyebilirim. Ve önümüzdeki 6 ayda bu tutulmaların etkileri dönem dönem tetiklendiği zamanlarda aktifleşeceğini söyleyebilirim. Hemen 5 Mayıs takip eden günlerde, yani 7 Mayıs'ta artık Venüs, bizim sevgi gezegenimiz, burç değiştiriyor. Bu da sizin hayatınızda olumlu gelişmeler sağlayacağını söyleyebilirim, ki özellikle maddiyatla ilgili, parasal bakımdan mesela kazançlarda belli bir düşüş veya ani çıkışlar olabilir. Burada belirsizlik, bir denge olmayabilir açıkçası, öyle söyleyeyim. Çünkü bu tutulmanın yönetici gezegeni de sizin para evinizi yönettiği için burada ekstrem durumlar getirebilir açıkçası. İş değişikliği, yeni iş anlaşmaları vesaire gibi yaptığınız işe, bulunduğunuz pozisyona göre değişecektir. 7 Mayıs sonrasında 9 Mayıs civarı özellikle finansal konularda çok ani gelişmeler bekleyebilirsiniz. Çünkü Uranüs Güneş'le kavuşuyor. Boğa burcunda ciddi bir stadyum var. Bu boğa biraz yatırımlar, bankalar, finansal konular burada öne çıkacaktır. Bakın, bir yatırım, bir şey satın almak veya e, belki bir gayrimenkulle ilgili bir gelişme olabilir. Alım satım işleri, ticaret mesela. Beklenmedik sürprizler olabilir. Para kontrolü burada çok önemli olacaktır. Nereye ne harcadığınızı, nereye yatırım yaptığınızı iyi tespit edin lütfen. Çünkü Uranüs bir yenilik ve ani sürprizle gelen konulardır. Burada ani çıkışlar da verebilir. Mesela bir yatırımınızdan çok güzel bir kar elde etme gibi bir durum da olma ihtimali var. Ama bunun tam tersini de düşünmek gerekiyor. Çünkü Mars, çünkü şu an sizin için çok egzantrik bir durumda açıkçası. Hayatınızın tümünü ilgilendiren bir alanda, tam da tutulma esnasında. O yüzden daha kontrollü, emin adımlarla ilerlemenizi öneriyorum. Güzel olan tarihlere gelelim. 13, 14, 15 Mayıs civarı mesela Satürn artık Yengeç burcuna geçen Venüs'te çok güzel etkileşim içinde olacaklar. Bu sizin bu anlamda bence işten kazanacağınız veya sağlıkla ilgili güzel gelişmeler olabilir. Belki akraba, aile ile ilgili olacaktır. Mesleki anlamda kararsızlıklar varsa orada daha güçlü adımlar attırabilir. Belirsizliklere nasıl diyeyim, çözüm getirir açıkçası. Eğer tabii doğum haritanız etki alıyorsa bu arada. Devam ediyoruz 16 Mayıs'ta. Şimdi biliyorsunuz Merkür Boğa burcunda retro. Mayıs ayına öyle başlıyoruz. Ve Boğa burcundaki Merkür retrosu sizin yine para alınıza, bakın burada banka, finans, borçlar, sigortalar, vergiler, miraslar olabilir. Buralarda bir takım sıkışma, daralma,
istediğiniz gibi hareket edememe veya başvurularınızda iyi sonuç alamama gibi çalışmış olabilir. İşte 16 Mayıs sonrasında Merkür normale dönüyor. Artık düz hareketine dönerek burayı daha olumlu çalıştıracaktır. Daha girişimlerinizden ya da beklentilerinizden daha sağlıklı sonuçlar getirebilir ya da eğer böyle bir girişiminiz yoksa bile diyelim ki bir krediye başvuracaksınız, 16 Mayıs sonrasını kullanırsanız daha talihli olabilirsiniz. Ve gelelim 16 Mayıs'ta yine önemli bir gezegen yerleşimimiz var. 16 Mayıs itibariyle artık bizim şans gezegenimiz Boğa burcuna geçiyor. Bu önümüzdeki yıl, yani yılın sonuna kadar ve önümüzdeki yılda aslında etkili olacak ve bu anlamda bir darboğazdan geçen bir teraziyseniz kazançlar bölümünde yatırımlar, eşten beklenen para, miras gibi, emeklilik gibi bu alanlarda gerçekten çok şanslı bir döneme giriyorsunuz. Çünkü buradan geçen Jüpiter buradaki maddi olanakları, ortaklı işlerdeki paylaşılması gereken durumları, bunlar miras da olabilir, iş projesi olabilir, daha rahat ve hızlı sonuçlar getirecektir. Daha az yorularak, daha kolay bir takım sonuçlara götürecek sizi. Yalnız önemli bir konu daha var. Bu ay içerisinde özellikle 17'sinden sonra etkili olmak üzere bir Plüto Jüpiter karesi yaşayacağız ve ayın 20'sinde de Mars Plüto karşısından geçecek. Bu zorlu bir enerjidir. Bu hani genel biraz toplumsaldır. Toplumsal konularda daha çok çalışacaktır. Ama sizin hem ilişkiler, aynı zamanda sosyal ilişkileriniz, buralarda 20 Mayıs'tan sonra çünkü Mars da Aslan'a geçecek. Özel hayatınız, çocuklarınız olabilir. Yine burada aslında para piyasaları ile ilgilenen teraziyseniz eğer yatırımlar bakımından mesela önemli olacaktır. 12 Haziran'a kadar bu arada gerçekten ciddi bir sıkışma verebilir bu Jüpiter ve Mars karesi. Aynı zamanda da Mars'ın Satürn'e ve Jüpiter'le olan karesi aynı zamanda özgüveni de çok yükseltir. Maddi anlamda mesela eliniz bollaşacaktır gerçekten. Fakat bu alanda da risk almak, böyle çok emin olmadığınız yerlere gitmek, işte paranızı yatırmak, küçücük bir birikiminizi tehlikeli bir yerlere yatırmamak gibi önemli yani. Bunlara dikkat edin lütfen. Sevgili teraziler ve onun yanı sıra evet buna bakıyoruz 19 Mayıs. Artık bir yeni ay doğuyor 28 derece Boğa burcunda, yine para alanınızda, yine burada vergi, sigorta, borçlar, bankalar, krediler vesaire, işte burada yeni bir hareket yapabilirsiniz. Yeni ay sonrasında girişilen konular hemen yeni ayı takip eden günlerde daha sağlıklı sonuçlar getirebilir sizlere. Evet, 21 Mayıs'ta artık Güneş yön değiştiriyor, ikizlere geçiyor ve sizin merkeziniz, aklınızı, duygularınızı ya da enerjinizi harcadığınız yer biraz daha belki şey olacaktır. Uzak hedefler, seyahatler, geziler, tatil planları olabilir. Eğitimle ilgili planlar olabilir. Burada Haziran'ın 21'ine kadar devam edecek bir süreç. Güneş buradan geçerken size aynı zamanda güzel etkiler verecektir. Hava grubu bir burçta olduğu için kendinizi daha keyifli, daha özgür hissedebilirsiniz. Evet, 20 Mayıs'a geldiğimizde artık Mars Aslan Burcu'na geçecek ve önümüzdeki 2 ayda Aslan Burcu'nda seyrederken sizin için mesela ilişkilerde destekleyecek sevgili terazileri. 7. evinize güzel açı yapıyor. Aynı zamanda gidiş geliş, böyle yolculuklar, seyahatler bakımından destekleyecektir sizi ve enerjinizi, motivasyonunuzu, sosyal ilişkilerinizi oldukça canlandıracak bir hareket katacak yani oralara süreç olacak. Mars Aslan Burcu'nda gerçekten özgüveni de yüksektir ama sabit grup bir burçta. Burada inatlaşmalar da olacaktır. Bu Plüton'un karesinin olduğu günlerde özellikle dikkat etmek gerekiyor. Sabitlikten biraz uzak durmak, esnek olmak daha faydalı olabilir. Evet, 28 Mayıs civarı artık Mayıs ayının sonlarına gelirken Güneş Satürn karesi var. Güneş Satürn karesi şöyle baktığım zaman sizin sağlıkla ilgili veya mesela iş yapıyorsunuz, ticaret yapıyorsunuz, işte uluslararası alanda mesela ürün pazarlıyorsunuz, satın alıyorsunuz vesaire mesela, veya öyle bir ne denir başka, bu gibi işleriniz var diyelim işte. Oralarda bazı tıkanmalar, aksilikler, engellerle karşılaştırabilir. 28 Mayıs
2 gün, 3 gün öncesi, 3 gün sonrası biraz orada zor olabilir. Oraya hani farkında olmak da önemli. Artık Mayıs'ın sonuna geldiğimizde ise Mayıs Jüpiter kuzey düğümle kavuşacak. Bu da maddi konulardaki çözülemeyen, çözülmesi gereken bir takım sorunlar varsa ki bu 5 Mayıs'ta tetiklenecek, hani tutulma ile beraber hayatınıza böyle bir kriz de getirebilir çünkü. İşte bu Mayıs'ın son günleri artık buraya çözümlenme sonuçları getirecektir. Yani Mayıs ayının sonunda aslında teraziler için güzel bir dönem başlıyor. Özellikle de 21 Mayıs ve sonrasında sevgili teraziler. Bu arada yönetici gezegeniniz Venüs biliyorsunuz. Ve Venüs 7 Mayıs itibariyle artık Yengeç burcuna geçecek ve Venüs bir ay boyunca burada sizin için sizi destekleyen bir pozisyonda çalışacak. Bunu unutmayın. Hem maddi hem sağlık hem iş konusunda da kadınlar, kadın figürler hayatınızda öne çıkabilir. Onların desteğini daha çok alabilir ve görebilirsiniz. Evet, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun ve her gün YouTube'da her akşam yaptığımız yayınlara katılın. Her gün günlük burç ve astroloji yorumları, gökyüzünden bahsediyoruz. Sizi de aramızda görmek isteriz efendim. Kendinize iyi bakın. Mutlu bir Mayıs diliyorum. Hoşçakalın.